Ellerinde titreyen bir kadın var. Adı Tanit Bağıl. 30 yaşında. Kucağında 3 aylık bebeği. Şehir surlarının dışında Tofet denilen kutsal alanda yüzlerce insan toplanmış. Herkes sessiz. Sadece davulların ritmi var. Bronz bir heykel var ortada. Dev, korkunç, gözleri boş. Kolları öne uzanmış, sanki bir şey bekliyor gibi. Altında odunlar yanıyor, ateş kızıl. Heykel parlıyor. Tanit Bağ bebeğine bakıyor. Bebek uyuyor, habersiz. Kadın düşünüyor, eğer onu vermezsen şehir düşecek. 50 bin insan ölecek. Ama eğer verirsen Baal Hammon şehri kurtaracak. Yağmur gelecek. Düşman geri çekilecek. Senin oğlun 50 bin insanı kurtaracak. O bir kahraman olacak. Rahip yaklaşıyor. Uzanıyor. Hazır mısın diyor. Kadın ağlıyor. Ama başını sallıyor. Evet. Bebek heykelin kollarına konuyor. Davullar hızlanıyor. Ve ateş bebeği yutuyor. Durun bir dakika. Bu sahneyi okurken ne hissettiniz? Tiksinti mi? Öfke mi? İnanamama mı? Ama işte soru şu. Bu gerçekten oldu mu? Bazı tarihçiler diyor ki kesinlikle oldu. Kanıtları var. Diğerleri diyor ki hayır. Bu sadece Romalıların propagandası. Ve bazıları da diyor ki belki oldu ama sizin sandığınız gibi değil. Peki gerçek ne? Bugün 4000 yıllık bir gizemi çözeceğiz. Antik dünyanın en güçlü, en korkulan ve en yanlış anlaşılan tanrısının hikayesini. İsmi Baal, unvanı Fırtına Efendisi, suçu çocuk katliamı. Ama önce bir soru soralım. Bir tanrı nasıl şeytana dönüşür? Ugarit, milattan önce 1400 bir çiftçi tarlasında. Adam adı Baal Natan, ismi Baal'in verdiği demek. Tarlasına bakıyor, toprak kupkuru, güneş yakıyor. 3 aydır yağmur yok, mahsulü öldü. Çocukları aç, karısı hastalandı. Adam gökyüzüne bakıyor ve bağırıyor. Baal, ey göklerin efendisi, ey bulutların sürücüsü, bize yağmur ver, yoksa hepimiz öleceğiz. Ve o gece fırtına geliyor. Şimşekler çakıyor, gök gürültüsü, yağmur yağıyor. Ertesi gün toprak ıslak, tohumlar filizleniyor, hayat geri geliyor. Adam düşünüyor, Baal beni duydu, Baal beni kurtardı. Ve işte bir tanrı doğuyor. Ama Baal tek değil, her yerde farklı isimler. İşin ilginç yanı şu, Baal aslında bir isim değil, bir unvan. Düşünün, bugün başkan diyoruz. Her ülkenin bir başkanı var ama hepsinin ismi farklı. Antik dünyada da öyle. Her şehrin bir Baal'i vardı. Ugarit'te Baal Hadad, fırtına ve yağmur. Tire'de Baal Melkart, denizcilik ve ticaret. Kartaca'da Baal Hammon, güneş ve krallık. Ekron'da Baal Zebul, şifa ve koruma. Yani Baal bir franchise gibi. Her yer kendi versiyonunu uyarlamış. Ama hepsinin ortak noktası ne? Hepsi hayati önemde şeyleri kontrol ediyordu. Yağmur, güneş, rüzgar, deniz, ticaret. Modern dünyada biz ne yapıyoruz? Hava durumu uygulamasına bakıyoruz. Meteoroloji raporlarını izliyoruz. Ama antik dünyada Baal'e bakıyordunuz. 1929 Suriye, bir arkeolog çömelmiş toprağa kazıyor. Adı Claude Scheffer. Fransız, Ras Shamra denilen bir höyükte kazı yapıyor. Ve birden bir şey buluyor. Çivi yazılı bir tablet, sonra bir tane daha, sonra yüzlercesi. Tabletleri çözdüklerinde şok oluyorlar. Çünkü bu Baal'in kayıp mitolojisi. Hikaye şöyle başlıyor. Baal'in ilk savaşı. Denize karşı. Başlangıçta tanrıların babası El hükmediyordu. Yaşlı, bilge ama güçsüz. Ve bir gün deniz tanrısı Yam geldi. Dedi ki, ben tanrıların kralı olacağım, Baal'i bana köle verin. Tanrılar korktu. Çünkü Yam güçlüydü. O kaos ve düzensizliği temsil ediyordu. Tsunamiler, seller, fırtınalar hepsi onun. Ama Baal ayağa kalktı. Hayır dedi, ben sana köle olmayacağım, sen benimle savaşacaksın. Zanaatkar tanrı Kotar ve Hasis, Baal'e 2 büyülü silah yaptı. İsimleri Yagruş, kovucu ve Aymur, sürücü. Baal Yam'la savaştı. Bir silahı attı, Yam'ın omzuna vurdu. İkinci silahı attı, Yam'ın alnına vurdu. Ve Yam yenildi. Deniz kontrol altına alındı, düzen sağlandı ve Baal tanrıların yeni kralı oldu. Şimdi durun. Bu size ne hatırlatıyor? Yunan mitolojisinde Zeus Titanları yeniyor. İbranice metinlerde Yahve denizi yarıyor ve kontrol ediyor. Babil mitolojisinde Marduk kaos tanrıçası Tiamat'ı öldürüyor. Hepsi aynı tema. Kaosa karşı düzen. İnsan beyni bunu seviyor. Çünkü biz düzensizlikten nefret ediyoruz. Biz kontrol istiyoruz. Ve Baal kontrol simgesiydi. Ama Baal ölüyor
Mod'la karşılaşma. Hikaye devam ediyor. Baal zafer kazanmış, sarayını inşa ettirmiş, her şey güzel. Ama bir problem var. Ölüm tanrısı Mod. Mod, kuraklığı, açlığı, ölümü temsil ediyor. Ve o Baal'i kıskanıyor. Bir gün Mod Baal'e mesaj gönderiyor. Gel, yeraltı ülkeme in, benimle ziyafet et. Baal biliyor ki bu bir tuzak. Ama gitmeye mecbur. Çünkü kurallar var. Tanrılar bile kuralları çiğneyemez. Baal yer altına iniyor ve Mod onu yutuyor. Ve o anda dünyada ne oluyor? Her şey duruyor. Yağmur kesilir, güneş yakar, toprak çatlar, hayvanlar ölür, insanlar açlıktan kırılır. Çünkü Baal öldü. Ama sonra bir kahramana ihtiyaç var. Baal'in kız kardeşi ve eşi Anat, evet antik mitolojide ensest normal, Mod'u bulmaya gidiyor. Anat savaşçı bir tanrıça. O korkmaz. Mod'la yüzleşir. Kardeşimi geri ver. Mod gülüyor. O artık yok. Ben onu yedim. Anat öfkeleniyor. Mod'u öldürüyor. Cesedini doğuruyor. Parçalıyor. Tarlaya eziyor. Ve Baal yeniden canlanıyor. Yağmur geri geliyor. Toprak yeşeriyor. Hayat dönüyor. Şimdi bu hikaye size ne anlatıyor? Bu mevsimlerin mitolojik açıklaması. Yaz, Baal ölü. Mod kazanmış, kuraklık var. Sonbahar, ilkbahar Baal diriliyor. Yağmur geliyor. Antik insanlar için bu gerçekti. Bu sadece bir hikaye değildi. Bu dünyayı anlama biçimiydi. Milattan önce 12. yüzyıl. Kenan toprakları. İsrailoğulları geldi. Onlar Mısır'dan kaçmış, çölde 40 yıl gezmişler. Şimdi vaat edilmiş topraklara yerleşiyorlar. Ama topraklar boş değil. Burada insanlar yaşıyor. Ve bu insanların tanrısı var, Baal. İsrailoğullarının da tanrısı var, Yahve. Ve başlıyor tarihte en büyük teolojik savaşlardan biri. Problem Baal çok çekici. Düşünün, siz bir İsrailli çiftçisiniz. Kenan'a yeni yerleştiniz. Tarlayı aldınız, tohumları ekiyorsunuz. Ama yağmur yok, mahsul ölüyor. Yerli komşularınız size diyorlar, Baal'e kurban kes, o yağmur getirir. Siz ne yaparsınız? Çoğu kişi Baal'e yöneliyor. Çünkü pragmatik bir karar bu. Baal yerli tanrı. O buranın yağmurunu kontrol ediyor. Yahve ise çöl tanrısı. Belki çölde iyiydi ama burada ve İsrailoğulları arasında senkretizm başlıyor. Yani hem Yahve'ye hem Baal'e tapınıyorlar. Ama peygamberler çıldırıyor. İlyas ve 450 Baal peygamberi Karmel Dağı düellosu. İncil'de anlatılan en dramatik hikayelerden biri. Kriz. İsrail kralı Ahab, Fenikeli eşi İzabel'in etkisiyle Baal tapınağı kurdu. Peygamberler öldürülüyor. Yahve kültü tehlikede. İlyas kralın karşısına çıkıyor. Diyor ki, halk ne zamana kadar iki taraf arasında gidip gelecek? Eğer Yahve tanrıysa ona uyun, Baal tanrıysa ona uyun. Ve bir meydan okuma yapıyor. Biz iki sunağa kurban koyacağız. Ama ateş yakmayacağız. Siz Baal'den ateş isteyin, ben Yahve'den. Hangisi cevap verirse gerçek tanrı odur. Baal peygamberleri kabul ediyor. Sabahtan öğlene kadar dans ediyorlar, bağırıyorlar. Ey Baal, bizi duy. Hiçbir şey olmuyor. İlyas dalga geçiyor. Daha yüksek sesle bağırın, belki uyuyordur, belki tuvalettedir, belki yolculuğa çıkmıştır. Baal peygamberleri çılgına dönüyor. Kendilerini bıçaklarla kesiyorlar, kanları akıyor. Ama yine hiçbir şey olmuyor. Sonra İlyas'ın sırası. Sunağını yapıyor, etrafına hendek kazıyor, üzerine su döküyor, evet zorlaştırıyor. Ve sonra dua ediyor. Ey Yahve, İbrahim'in, İshak'ın ve İsrail'in tanrısı, bugün senin tanrı olduğunu göster. Ve gökten ateş iniyor. Sunağı, odunu, taşları, toprağı ve hendekteki suyu bile yakıyor. Halk dizlerinin üstüne çöküyor, Yahve tanrıdır, Yahve tanrıdır ve İlyas emrediyor. Baal, peygamberlerini yakalayın. Hepsini Kişon Vadisi'ne götürüp öldürüyorlar. Şimdi bu hikaye gerçek mi? Tarihsel olarak kanıtlamak zor. Ama sembolik olarak çok güçlü. Bu Yahve'nin Baal'i tamamen yendiği an. Bu sadece bir tanrı vardır mesajının en sert şekilde verildiği an. Ama bir gerçek var. Yahve Baal'in özelliklerini aldı. İşte ilginç bir detay. Yahve Baal gibi konuşmaya başladı. Mezmurlarda şöyle geçiyor. Bulutların üzerinde süren Rider of the Clouds, bu Baal'in ünvanıydı. Yahve için gök gürültüsü sesiyle konuşan deniliyor. Bu da Baal'in özelliğiydi. Teologlar buna niteliklerin devri diyor. Yani Yahve yavaş yavaş Baal'in güçlerini üzerine alıyor. Neden? Çünkü Yahve yandaşları her şeyi Yahve'nin kontrol ettiğini göstermek istiyor. Yağmuru da, fırtınayı da, bereketi de. Hepsinin. Ve stratejik olarak çok akıllıca. Çünkü insanlara şunu söylüyor. Baal'e gitmenize gerek yok. Yahve zaten Baal'in yaptığı her şeyi yapıyor. Artı daha güçlü.
Yıllar geçiyor. Yahudiler kazanıyor. Baal kültü zayıflıyor. Ama Baal unutulmuyor. Onun yerine dönüştürülüyor. Baal Zebul'dan Beelzebub'a isim tahrifi. Ekron kentinde bir Baal varyantı vardı. Baal Zebul. Zebul ne demek? Yüce konut veya prens. Yani yüce konutun efendisi. Ama Yahudi polemikçiler bu ismi çarpıttı. Zebul yerine Zebub dediler. Zebub ne demek? Sinek. Yani yüce konutun efendisi, sineklerin efendisi. Hayal edin, bir zamanlar bulutların sürücüsü olan bir tanrı, şimdi sineklerin prensi olarak anılıyor. Bu sadece bir hakaret değil. Bu sistematik bir yıkım. Yeni ahitte Beelzebub, şeytanın prensi. İsa dönemine geliyoruz. Artık Baal tamamen unutulmuş. Geriye kalan sadece Beelzebub ve Beelzebub şeytanın bir diğer adı. İncil'de şöyle bir sahne var. İsa bir adamdan cini kovuyor. Ferisiler bunu görüyor ve diyorlar: bu adam cinleri, cinlerin prensi Beelzebub'un gücüyle kovuyor. İsa cevap veriyor: eğer şeytan şeytanı kovarsa kendi içinde bölünmüş demektir. O zaman krallığı nasıl ayakta kalır? Gördünüz mü ne oldu? Bir zamanlar milyonlarca insanın dua ettiği bir tanrı, şimdi cehennemin prensi, Baal'in son hali, orta çağa geliyoruz. Hristiyan demonoloji kitapları yazılıyor. En ünlüsü Lemegeton, Solomon'un küçük anahtarı. Bu kitapta 72 şeytan listelenmiş ve ilk isim Baal. Tarif edilişi: Baal 66 lejyon şeytanın komutanıdır. Kedi, kurbağa veya insan başlı örümcek şeklinde görünür. Sesi kısıktır. Kedi, kurbağa, örümcek. Bir zamanlar boğa biçiminde şimşekleri tutan görkemli bir tanrıdan buna. Düşüş tam oldu. Ve şimdi geliyoruz en rahatsız edici, en tartışmalı kısma. Baal'e çocuk kurban edildi mi? Antik metinler ne diyor? Diodorus Sigulus milattan. Önce 1. yüzyıl tarihçisi. Kartacalılar büyük bir tehdit anında nitekim çocuklarını seçip Kronos'a Baal Hammon kurban ederlerdi. Bronz bir heykel vardı, elleri öne uzanmış. Çocukları o ellere koyarlardı ve çocuklar ateşe düşerdi. Plutark, çocuklar canlı canlı yakılırdı. Ağlamaları duyulmasın diye rahipler davul ve flüt çalardı. Tertullian Hristiyan teolog. Kuzey Afrika'da çocuklar Saturnus'a Baal gizlice kurban edilmeye devam ediyor. Şimdi soru: bu metinlere güvenilebilir mi? Bazı bilim insanları diyor ki hayır, bu propaganda. Neden? Diodorus ve Plutark Romalı. Romalılar Kartaca'yı yıktı. Tabii ki düşmanı canavar gibi gösterecekler. Klasik antik dönemde barbarları kötülemek normaldi. Belki de bunlar abartılmış ya da uydurulmuş hikayeler. Ama sonra arkeoloji devreye giriyor. 1921 Tophet'in keşfi. Tunus'ta antik Kartaca yakınlarında arkeologlar garip bir yer buluyorlar. Açık bir alan. Binlerce küçük vazo. Üzerlerinde dikili taşlar. İçlerinde yanmış bebek kemikleri. Bu alana verilen isim Tophet. Bu isim İbranice. İncil'de geçen Molok'a çocuk kurbanı yapılan yer ile aynı kelime. Arkeologlar şok oluyor. Çünkü bu antik metinlerin doğru olabileceğini gösteriyor. Tophet'te neler bulundu? Binlerce vazo, içlerinde kül ve kemik. Dikili taşlar, steller, üzerlerinde yazıtlar. Yaş aralığı bebeklerin %90'ı 0, 3 aylık. Hayvan kemikleri. Bazı vazolarda kuzu ve kuş kemikleri de var. Yazıtlar ne diyor? Tipik bir yazıt. Baal Hammon'a ve Tanit'e adandı. İsim adadı. Tanrı sesini duydu ve onu kutsadı. Not edin. Tanrı sesini duydu. Bu bir adak yazısı. Yas değil, şükran. İki kamp. Kurban mı, mezarlık mı? Akademik dünya ikiye bölündü. Hristiyanlık ve İslam'ın tepkisi işte tam burada monoteistik dinlerin devrimci yaklaşımı ortaya çıkıyor. Hristiyanlık, İsa'nın kendisi bir kurban metaforu olarak sunuluyor. Ama nasıl bir kurban? Baal'de insan çocuğunu Tanrı'ya kurban ediyor. Hristiyanlıkta Tanrı kendi oğlunu insanlık için kurban ediyor. Paradigma değişimi görüyor musunuz? Yön tamamen ters çevrildi. Artık insan Tanrı'yı memnun etmeye çalışmıyor. Tanrı insanı kurtarmak için kendini feda ediyor. Pavlus'un mektuplarında şöyle geçiyor: Tanrı öyle sevdi ki biricik oğlunu verdi. Bu Baal sisteminin tam tersi. Orada anne baba çocuğunu veriyor, burada Tanrı çocuğunu veriyor. İslam, Tanrı çocuk kurbanı konusunda son derece net. Sura 81, 8-9, Tekvir suresi. Diri diri toprağa gömülen kız çocuğuna sorulduğu zaman hangi günah yüzünden öldürüldü? Sura 6, 151 Enam suresi. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da sizi de biz rızıklandırırız. Peygamber Muhammed döneminde cahiliye pratiklerinin en şiddetle yasaklananlarından biri buydu. Bir hadiste şöyle geçer:
Bir adam peygambere gelir ve der ki, "Ya Resulallah, cahiliye döneminde kızımı gömdüm. Bunu nasıl telafi ederim?" Peygamber ağlar ve der ki, "Bu günahın telafisi çoktur ama Tanrı'nın rahmeti geniştir." Yani hem Hristiyanlık hem İslam Baal'in kurban ekonomisini reddetti. Mesaj netti, Tanrı insan kanı istemiyor. O adalet, merhamet ve iman istiyor. Ve şimdi belki de en önemli hikayeye geliyoruz. İbrahim ve oğlu İshak hem Yahudilikte hem Hristiyanlıkta hem İslam'da merkezi bir hikaye bu. İbranice Hristiyan versiyonu Tekvin 22. Tanrı İbrahim'e test yapmaya karar veriyor. Ona diyor ki, "Oğlun İshak'ı al, Moriah dağına git ve onu bana kurban et." İbrahim şok oluyor ama itaat ediyor. Oğlunu alıyor, dağa çıkıyor, odunları diziyor, bıçağı hazırlıyor. İshak soruyor, "Baba, odun var, ateş var ama kurban nerede?" İbrahim cevap veriyor, "Tanrı sağlayacak oğlum." İbrahim İshak'ı bağlıyor, sunağa yatırıyor, bıçağı kaldırıyor. Ve tam o anda, "İbrahim, İbrahim, elini uzatma çocuğa. Artık Tanrı'dan korktuğunu biliyorum." İbrahim dönüyor, bir koç görüyor. Boynuzları çalılara takılmış. Koçu alıyor, oğlunun yerine kurban ediyor. İslam'da hikaye benzer ama farklı bir vurgu var. İbrahim rüyasında oğlunu kurban etmesinin emredildiğini görüyor. Oğluna İslam geleneğinde genellikle İsmail olarak kabul edilir. Danışıyor. "Oğlum, rüyamda seni kurban ettiğimi gördüm. Sen ne dersin?" Ve oğul cevap veriyor. "Babacığım, emredildiğin şeyi yap, İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın." Yani oğul da rızalıkla kabul ediyor. İbrahim bıçağı boğazına dayıyor ve Tanrı sesleniyor. "Ey İbrahim, sen rüyayı tasdik ettin. İşte biz iyilik edenleri böyle mükafatlandırırız." Ve bir koç gönderiliyor. Milattan önce 2000'de çocuk kurbanı bazı toplumlar için normaldi. Milattan önce 500'de Yahudiler bunu reddetti. Milattan sonra 1. yüzyılda Hristiyanlık bunu lanetledi. Milattan sonra 7. yüzyılda İslam bunu yasakladı. Bugün dünya çapında yasak. Ahlak sabit değil, evrilir. Bugün bizim normal dediğimiz şeyler 2000 yıl sonra barbarlık olarak görülebilir. Örneğin fabrika tipi hayvancılık, ömür boyu hapis cezaları, aşırı servet eşitsizliği, çevreyi tahrip etmek, kim bilir? Baal politeist çok tanrılı bir sistemdendi. Her şehrin kendi Baali vardı. Her kriz için farklı bir ritüel. Yahve, Hristiyanlığın tanrısı, Tanrı, hepsi tek. Ve bu teklik bir şey getirdi. Evrensel ahlak. Politeizmde bu tanrı şunu ister, o tanrı bunu ister. Monoteizmde tek tanrı var. O ne istiyorsa herkes için geçerli. Bu iyi mi, kötü mü? İyi tarafı evrensel insani değerler oluştu. İnsan hakları, adalet, merhamet, kötü tarafı tek doğru fikri bazen hoşgörüsüzlüğe yol açtı. Ama genel olarak monoteistik dinler çocuk kurbanını bitirdi. Ve bu muazzam bir ahlaki ilerleme. Kartaca'ya geri dönelim. Milattan önce 146. Roma ordusu şehri kuşatmış. 17 gün savaş, sonunda surlar yıkılıyor. Roma komutanı Scipio Aemilianus şehri tamamen yakıyor, taşları yerle bir ediyor, toprağa tuz serpiyor. Kartaca bir daha asla yükselmesin ve yükselmiyor. Baal Hamon'un tapınağı yıkılıyor. Tofet'i yakıyorlar, steller kırılıyor ve Baal sessizliğe gömülüyor. Ama 2000 yıl sonra biz hala Baal'den bahsediyoruz. Hala soruyoruz. O gerçekten var mıydı? İnsanlar gerçekten çocuklarını yaktı mı? Neden? Biz olsaydık ne yapardık? Ve belki de asıl soru şu. Bir tanrı nasıl unutulur? Baal, yüzyıllarca, milyonlarca insanın dualarını aldı. Kurbanlarını kabul etti. Yağmur getirdi. Ama sonra Yahve geldi, Hristiyanlık yayıldı, İslam dünyayı değiştirdi ve Baal yavaş yavaş silinmeye başladı. İsmi değiştirildi, özellikleri alındı, imajı yok edildi ve sonunda şeytana dönüştü. Peki 2000 yıl sonra bugünkü inançlar ne olacak? Belki onlar da unutulacak. Belki onlar da dönüştürülecek. Belki gelecek nesiller bizim inançlarımıza bakıp diyecek, onlar buna gerçekten inanıyor muydu? Tarih, unutmanın ve hatırlamanın sonsuz döngüsü. Size 3 soru bırakıyorum. 1. Bale çocuk kurban edildi mi? Ben size kesin cevap vermedim. Çünkü yok. Ama kanıtları gördünüz. Teorileri duydunuz. Siz ne düşünüyorsunuz? 2. Bir inanç uğruna ne kadar ileri gidersiniz? Antik insanlar belki çocuklarını verdi. Yahudiler, Hristiyanlık, İslam hepsi bunu reddetti ve yeni bir ahlak getirdi. Siz inancınız için neyi feda edersiniz ve sınırınız nerede? 3. Tarihi kim yazıyor? Baal kaybetti. Şeytan oldu.
Ama gerçekten kötü müydü yoksa sadece yenildiği için mi kötü gösterildi? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Bu video size düşündürdüyse beğenmeyi unutmayın. Ve unutmayın, tarih sadece geçmişin hikayesi değil. Bugünün aynası. Bahal öldü ama sorular hala yaşıyor.